Rico'da Working Line kanatından gelme, ırkının özelliklerini olduğu şekilde taşıyan, çok yönlü, dengeli ve güçlü güdülere sahip çok güzel bir köpek. Şu an yaklaşık 10 yaşında kendisi. Rico'nun hikayesini biraz anlatacak olursak, doğum yeri Slovakya. Oranın en iyi eğitmenlerinden birisiyle çalıştı ve en iyi kennel'larından birisinde üretildi. İlk eğitmeniyle birlikte 5 yaşına kadar epey sınav geçtiler, güzel bir kariyer elde ettiler. Daha sonra Avusturya'daki bir başka eğitmenin eline geçti Rico. Avusturya'daki eğitmeniyle de 3 tane dünya şampiyonasına katıldı. Bunlardan birisi RSV 2000 Dünya Şampiyonası, diğeri FCI Dünya Şampiyonası, biri de iz takibi üzerine kurgulanmış FH Dünya Şampiyonası'na katıldı. 3 tane Dünya Şampiyonası'na katılmış oldu Rico. Çok güzel bir kariyeri var. Hatta benden çok daha iyi bir kariyeri var. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda emeklilik hayatını yaşamak için de bizim yanımızda, Türkiye'de. Emekli olmasına rağmen görüntülerde gördüğünüz gibi yerinde duramayan bir köpek. Enerji atım ihtiyacı çok yüksek olan bir köpek. Eğer enerjisini atmazsak, işte bu köpek yaşlandı artık bunu kullanmayalım, bir köşede kıvrılıp yatsın dersek, emin olun başımıza iş açar. O yüzden günlük egzersizlerini genç yaşında olduğu kadar yoğun olmasa da sürdürmeye devam ediyoruz. Gene iz takibine çıkartıyoruz ara ara, gene itaate çıkartıyoruz ara ara, gene basit anlamda koruma yapıyoruz onunla ki hem mutlu olsun hem de zihinsel ve bedensel anlamda enerjisini atabilsin diye bunları yapıyoruz. Working Line köpekler tam da Rico gibi olmalı. Dünyanın en popüler köpek ırklarından biri diyebilirim. Fakat bu yönüne aldanıp da herkesin edinmemesi gereken bir köpek. Ya da bir kanatlı diyebilirim. Çünkü herkese uygun değil. Enerji atım ihtiyacı çok yüksek ve bir görevi olmadığı zaman, ona bir görev atfetmediğiniz zaman ev hayatında ciddi sıkıntılar yaratabilecek bir köpek. Çokça başımıza geliyor, çokça duyuyoruz. İşte rahat durmadı, evi parçaladı, rahat durmadı, insanlara saldırdı, rahat durmadı, komşuları korkuttu gibi çeşitli şikayetlerle insanlar eğitmenlere başvuruyorlar. Aslında temel sebep bu köpeğin herkese uygun olmaması. Sadece enerjisi yüksek ailelerle birlikte mutlu olabilmesi. Çünkü bir köpek mutsuzsa eğer, enerjisini atamıyor, sahibini de mutsuz edecektir. Bu temel ilke, mutlu köpek, mutlu sahip. Bunun için de köpeği önce mutlu etmek lazım ki sahip de mutlu olabilsin. Bu tür köpeklerde de az önce bahsettiğim gibi mutlaka o güdülerin tatmin edilmesi lazım. Mutlaka bir görevi olması lazım. Günümüzde tabii artık şehir hayatında yaşadığımız için güvenlik ihtiyaçlarımız çok daha geri planda. Çünkü işte kameralarımız var, alarm sistemlerimiz var. Bu köpekten bekçilik özellikleri çok fazla beklemiyor olabiliriz. Fakat sanki bekliyormuşuz gibi köpekli programlara, köpekli spor programlarına bu köpekleri dahil etmek lazım. O güdülerini tatmin edebilmek için. Rico'da zaten günümüzde koruma beklentisi beklemediğimiz bir köpek. Fakat Rico'yla spor yapıyoruz. IGP sporunu yapıyoruz. Geçmişte bizden önce başka eğitmenlerle kariyerini tamamlamış zaten. Fakat biz onun o alışkanlıklarını, o isteklerini bu sporla doyurabiliyoruz. Kafesine girdiğinde akşam çok daha mutlu, çok daha keyifli bir köpek olarak giriyor. Gün içinde de zaten o mutluluğunu yüzünden okuyabiliyoruz Rico'nun. Biraz önce iz takibini yaptık köpeğimiz Rico'yla. Rico iz takibinde bayağı başarılı bir köpek. İz takibi yapmamızın tabii belli sebepleri var. Yaptığımız şey bir spor ama tamamen gerçek hayattan ilham alıyoruz. Çünkü bir köpeğin burnu en önemli görme organı diyebilirim.
bizde nasıl göz çok önemlidir görmemiz için, bir şeyleri algılamamız için. Köpekte de burun. O yüzden biz buruna çok önem veriyoruz. Burun işçiliğine çok önem veriyoruz bir köpekte. Sadece biz değil, bütün dünyada çok fazla önem veriliyor. Ve bu yüzden iş köpekleri için burun testleri, iz takip testleri oluşturulmuş durumda. Tabii bu biraz da hobi amaçlı, biraz da gerçek hayata yönelik şeyler. Biz spor bazındayız, biz spor bölümündeyiz işin. Spor olarak yapıyoruz ama bizim ürettiğimiz köpekler ya da işte bizim gibi sporcuların köpeklerinin kanlarından gelen köpekler gerçek hayatta da gelecekte kullanılabilir. Nerede kullanılabilir? Narkotikte kullanılabilir, işte bomba aramada kullanılabilir ya da işte insan aramada kullanılabilir. Çeşitli yerlerde gerçek hayatta kullanılabilir. O yüzden bir köpeğin mutlaka ve mutlaka burnunun iyi olmasına önem veriyoruz. Burnunu, yani kokuları burnuyla nasıl yorumlayacağını öğretiyoruz ve burnunun iyi olup olmadığını da bu sayede ortaya çıkartıyoruz. Eğer gerçekten iyiyse üretimlerde kullanabiliyoruz biz bu köpekleri. Yaptığımız şeyin asıl amacı da bu zaten. Yani köpeklerin, iyi burunlu köpeklerin burunlarını korumak ve de kokuları burnuyla yorumlamayı öğretebilmek ve istediğim seviyeye geldiği zaman evet bu köpek gerçekten de burnunu çok iyi kullanabilen bir köpek, reseptörleri çok doğru çalışabilen bir köpek diyebilmek. Bunun için de sınavlar düzenlenmiş zamandan beri. Max von Stephanis sınavların mucidi diyebilirim. Yaklaşık 1800'lerin sonunda Alman çobanlar için özellikle oluşturduğu iz takibi, itaat ve koruma üzerine sınavlar var. Biz buna IGP diyoruz yeni ismiyle ve bölümlerden biri de iz takibi. Bu sınavı geçemeyen köpekler kesinlikle ve kesinlikle özellikle yurt dışında üretim programlarına dahil edilmiyorlar. Biraz da yanlış bilinenlere değinmek istiyorum. Özellikle günümüzde yavaş yavaş popülerleşmeye başlayan bir beyaz Alman çoban furyası var. Beyaz Alman çoban diye bir şey yok arkadaşlar. Evet, köken olarak baktığımızda Alman çobanların kökünde beyaz renge sahip köpekler var. Fakat bunlar Alman çoban değil. En azından 100 yıldır bu programın, üretim programının dışında olan köpekler. Yani beyaz bir Alman çoban aldığınızda, bu isimle satılan bir köpek aldığınızda görünüm olarak ne kadar benzese de o köpek bir Alman çoban değil. Alman çoban vasıflarını bir yere kadar taşır, bir yerden sonra taşımaz. Yani beyaz bir köpek aldığınızda, beyaz bir Alman çoban aldığınızda aynı Working Line'da olduğu gibi karakter performansları bekleyemezsiniz ya da Show Line'da olduğu gibi görüntü performansları bekleyemezsiniz. Ama tabii burada tabii ki de alan kişinin beklentileri çok önemli. Rengi beyaz olsun, beni tatmin etsin yeter de diyebilirsiniz. Fakat bunun bir Alman çoban olmadığını altını çizerek belirtmemde fayda var. Show Line ve Working Line olarak az önce ayırdım ama burada da şu noktayı belirtmem lazım. Yine yurt dışında bazı profesyonel üreticiler Working Line Alman çobanları Show Line Alman çobanlarla karakterini yükseltebilmek amacıyla çiftleştiriyorlar. Ve aynı zamanda gen havuzlarını da genişletebilmek amacıyla çiftleştiriyorlar. Ama bu profesyonel bir şekilde yapılması gereken bir şey. İşte benim Show Line köpeğim var. İşte arkadaşın da Working Line köpeği var. Çiftleştirelim ortaya ne çıkacak mantığıyla yapılacak şeyler değil. O yüzden sadece profesyonel altyapıya sahip insanların yapması gereken şeyler. Çünkü secere okumak çok önemli, beklentiler çok önemli, profesyonel amaçlar çok önemli. Bunların hepsi bir arada olduğu zaman o kişilerin yapabileceği şeyler bunlar. Amatör anlamda doğru bulmuyorum. Çünkü onlar farklı bir yoldan gidiyor. Diğerleri farklı bir yoldan gidiyor. Amacınız yoksa ortada, profesyonel birikiminiz yoksa yapmanızı tavsiye etmediğim şeyler. Sadece enerjisi yüksek ailelere tavsiye edebilirim. Bir de profesyonellere tavsiye edebiliriz. Zaten bizim tavsiyemize ihtiyaçları yok. Zaten yoğun şekilde dünyada kullanılan bir köpek kanattı ya da köpek ırkı diyebilirim. Enerjiniz yüksek değilse eğer Working Line bir Alman çoban sizi rahatlıkla bıktıracaktır köpeklerden. Dediğim gibi günlük en az 1-2 saatlik ciddi anlamda zihinsel ve bedensel olarak yorulması lazım. Eğer bu
yorgunluğu yaratamayacaksanız evinize bile sokmamanız gereken bir canlıya dönüşebilir. Ya da işte herkesten şikayet alacağınız bir canlıya dönüşebilir. Rico ile tanışmamız bizim için çok keyifliydi. Çünkü Rico köpekli programlara adapte bir köpekti. Working line bir köpekti. Biz de bu işle uğraştığımız için, köpek sporu yaptığımız için Rico'dan inanılmaz memnunuz. Tabii ki de biraz daha emekli olduğu için, yaşlı olduğu için hareketleri ve tavırları biraz daha yavaş. Fakat buna rağmen enerjisi yüksek olmayan ailelerin yakasını siktirebilecek bir köpek. Çünkü çok ilgi bekleyen, çok fazla enerji atımı bekleyen bir köpek. Her Alman çobanda olduğu gibi bakımını da biraz anlatmam gerekirse tüy bakımı da çok önemli. Günlük taranması lazım. Eğer günlük taranmazsa tüylerinde keçeleşme olabilir. Çift katman ve çok sıkı bir kürke sahip. O yüzden günlük taranma ihtiyacını mutlaka gidermelisiniz ki o kürkler keçeleşmesin, o tüyler keçeleşmesin. Keçeleştiği zaman oldukça iğrenç bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve o kürkü de aslında köpeği sıcaktan ve soğuktan koruyan ciddi bir kalkan diyebilirim. Yani Alman çobanın sıcak havalarda da soğuk havalarda da istikrarlı şekilde çalışmasını sağlayan bir kürk. İnsanlar genelde şöyle bakıyor, işte bu köpeğin tüyleri uzun, sıcak havada çalışamaz ya da işte kışın çok soğuksa ne kadar soğuğa dayanabilir diye düşünüyor. Aslında sıcak havadan da koruyan, yani güneşin doğrudan gelen ışınlarından da koruyan ve soğuk havada da çift katman kürke sahip olduğu için soğuk havada da köpeğin yüksek performansla çalışmasını sağlayan bir kalkan olarak bakabiliriz kürküne. Alman çoban bakımı özetleyecek olursak orta seviye bir bakım ihtiyacı duyuyor. Fakat işte az önce bahsettiğim gibi de herkese göre bir köpek de değil. Enerjiniz yüksek değilse, her gün taranmasıyla uğraşamayacaksanız ya da işte her gün onun eğitimiyle uğraşamayacaksanız size göre bir köpek olmayabilir. Fakat enerjiniz yüksekse ciddi anlamda keyif veren bir köpeğe dönüşebiliyor. Ciddi anılar bırakıyor sizde. Çünkü sürekli öğrenmeye açık, sürekli bir çalışmaya açık, sürekli ortaklığa açık bir köpek. Working'den bir Alman çoban edindiğinizde doğru sahipseniz mutlu olacağınızı düşünüyorum.